Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine çok güzel bir şal modeliyle geldim. Çok güzel çeyizlik şal olur. Beyazla örebilirsiniz. Gelin şalı olur. Çok hoş duruyor modeli. Şöyle göstereyim. Gayet şık bir model. Yapılımı da oldukça basit. İpliğim yine her zamanki gibi Alize Angora Gold simli. Renk numarası da 295. 2,5 milim tığ ile ördüm. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Başlarken bir tane sıkılama zinciriyle başlıyoruz ve 4-5 tane zincir çekiyoruz. Eliniz sıkıysa 6 da çekebilirsiniz. Ben gevşek çekiyorum zincirleri. Ufak bir halka yapacağız. 5 veya 6 tane zincir yeterli geliyor. İlk zincirin içine batıp bir daire oluşturuyoruz. Şu şekilde kaydırma zinciriyle kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve devamında 2 tane ikili trabzan örerek ilk zinciri de sayıyoruz trabzandan. Toplamda 3 tane trabzanımız oldu. Arasına 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Üç tane trabzan ördüm. 2 zincir tekrar aynı boşluğun içine trabzanlarımı örüyorum. Üç tane oldu toplamda. 2 zincir çekip son kez 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dönüşlerde 3 zincir çekiyoruz. Döndüm. İki trabzanın arasındaki boşluğa batıp kenar için su taşını oluşturuyoruz. 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincir tekrar aynı boşluğa 3 trabzanımı örüyorum. Şu şekilde trabzanlarımı oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki boşluğa sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 4 zincir, bir sonraki boşluğa geçip kenardaki su taşı modelimizi örüyoruz. Bunu dilerseniz kenarlarını fıstıktan da yapabilirsiniz. İçindeki fıstıklarla uyumlu da olur. O şekilde de yapabilirsiniz. 3 zincir çekip dönüyoruz. Kenardaki bu su taşı sürekli devam edecek. O yüzden her seferinde söylemeyeceğim. 3 trabzan ve 2 zincir. Yapımı bu. Şu şekilde ilerleyecek bu. Şimdi buraya geldiğimizde 5 tane zincir çekiyoruz. Tığıma doladım. Şu yapmış olduğumuz sık iğnenin tam ortasına batıyoruz. Ve buraya uzatıp 5 seferde dolayarak fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 5 sefer doladım ve kapatıyorum. Arasına 4 zincir çekiyoruz. Doluyorum. Tekrar aynı sık iğnenin içine yine 5 sefer dolayarak fıstığımı yapıyorum. Ve fıstığımı kapatıyorum. 4 zincir, pardon 5 zincir ve kenardaki su taşını öreceğim. Oraya 2 zincir çekiyorum. Evet, modelimiz şöyle bir hal aldı. 3 zincir çekip dönüyorum. Kenarı örüyorum.
Evet, kenardaki su taşımızı ördük. 5 tane zincir çekiyoruz. Doluyorum. Şu iki fıstığın arasındaki boşluğa trabzanımı ördüm. Arasına bir zincir çekiyorum. Tekrar bir zincir, 3, bir zincir, 4, bir zincir, 5. trabzan. Aralarında birer tane zincir çekerek 5 tane ikili trabzan örüyoruz bu iki fıstığın arasındaki boşluğa. 5 tane zincir çekiyorum ve kenara su taşını örüyorum. Üç zincir çekerek dönüyoruz. Kenarımızı örüyoruz. Buraları hızlı geçiyorum. Çünkü hep aynı şekilde ilerlediği için. Evet, su taşını ördükten sonra 4 tane zincir çekiyoruz. Ve şu zincirin boşluğuna bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Şimdi burada 5 tane trabzan örmüştük. 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var. İlk boşluğa batıp sık iğne yapıyoruz. 3 zincir, ikinci boşluğa 3 tane zincir, diğer boşluğa 3 tane zincir, son boşluğa şu şekilde 3 tane yuva oluşturduk bu trabzanların üzerine. 4 zincir çekiyorum. Zincirin üstüne bir tane sık iğne, tekrar 4 zincir ve kenarı örüyorum. Dediğim gibi yapması çok kolay. 3 sıranın tekrarı ve hızlı da ilerliyor. Zincirlerden oluştuğu için 3 zincir çekip dönüyorum. Yeni başlamış olan arkadaşlarımız bile çok rahatlıkla örebilir. Evet, 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şimdi bu yaptığımız sık iğneye fıstık yapacağız yine. Aşağıda yaptığımız gibi, burada yaptığımız gibi. Uzattım. 5 kere dolayacağım. 2, 3, 4 ve 5. Fıstığımı kapatıyorum. 4 zincir. Tekrar aynı sık iğnenin içine ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve kapattım. 4 tane zincir. Şimdi bu yaptığımız 3 tane yuvanın ilkine batıp sık iğne yapıyorum. 3 tane yuva 2'ye düşecek burada. 3 zincir bir sonraki yuvaya. 3 tane zincir son yuvaya. Ve gördüğünüz gibi 3 taneydi. Şimdi 2 tane oldu. 4 zincir çekiyorum. Ve buradaki sık iğneye fıstıklarımı yapıyorum. 3, 4, 5 sefer doladım. Kapattım. 4 zincir. Tekrar 2, 3, 4 ve 5. Fıstığımı kapatıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Ve su taşını örüyorum. Üç zincir çekip döndüm. Evet. Şimdi şu
çilek modelini buradaki fıstıkların üstüne kuracağız. Buraya yenisini oluştururken buradakini yavaş yavaş kapatıyoruz. Beş tane zincirimi çektim. Tığıma doluyorum. Geliyorum buradaki boşluğa, iki fıstığın arasına. Trabzanımı ördüm. Bir zincir, 2, bir zincir çektim. 3, bir zincir, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. İlk yuvaya batıyorum. 3 zincir, diğerine batıyorum ve gördüğünüz gibi 1 2 3 1 2 1 3 2 1 şeklinde bu çilek modelini kapatmış olduk. 5 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İki fıstığın arasındaki boşluğa yine aynı şekilde bir trabzan, bir zincir, 5 tane trabzanımı örüyorum buraya. Bu şekilde iki tane fıstıktı. Tek çilekti. Şimdi iki tane çilek, bir sonraki sırada da fıstıkların oluşum yerini yapacağız. Bu şekilde model büyümeye devam edecek. 5 zinciri çekip kenara örüyorum. Üç zincirle döndüm. Evet. Modelin şu anki görünümü böyle. Devam edelim şimdi. Fıstıkları da koymayı tekrar göstereyim. Fıstıkları oluşturacağız. Çileğin yapımına devam edeceğiz. Ve bu aynı şekilde 3 sıranın tekrarı model devam edecek. 4 zincir çekiyorum. Aynı bu aşağıda yaptığımız gibi şimdi. Çilekleri oluşturmak için yeri hazırlıyoruz. Ay pardon, fıstıkları. Sık iğne ile 4 zinciri tutturdum zincire. 4 zincir çektim. İlk iki trabzanın arasına batıyorum, sık iğne. 3 tane zincir, bir sonrakine. 3 tane zincir, bir sonraki boşluğa. 3 zincir, bir sonraki boşluğa. Gördüğünüz gibi 3 tane boşluğumuzu yaptık. Burası da yapacağımız fıstığın yeri olmuş oldu. Dört tane zincirimi çektim. Şimdi şurada son bir boşluğumuz vardı çilekten kalan. Sık iğnemizi oraya yapıyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. 2 trabzanın arasındaki ilk boşluğa batıp sık iğne ile tutturuyorum. 3 zincir, bir sonraki boşluğa. 3 tane zincir, diğerine battım. 3 tane zincir ve son boşluğa batıp 3 tane yuvamı oluşturdum. 4 tane zincir çekiyorum. Zincirin üstüne bir tane sık iğne ile tutturuyorum. 4 zincir ve kenardaki su taşı modelini örüyorum.
3 zincirle dönüyorum. Evet. 4 tane zincir çekiyorum. Doladım tığımı. Geliyorum sık iğneye. Ortasına battım. Ve şimdi buraya fıstığımı yapacağım. Beş sefer doladım. Kapattım. 4 zincir. Tekrar aynı sık iğnenin içine. Beş sefer doladım ve kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. 3 tane boşluk yapmıştık. İlkine batıp sık iğne yapıyorum. 3 zincir, diğerine sık iğne, 3 tane zincir, diğerine. 3 boşluk vardı. Şimdi 2'ye düştük. Yani çilek modelini kapatmaya başladık. 4 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine fıstığını öreceğim. Kapattım. 4 zincir, tekrar ikincisini örüyorum. Dört tane zincir çekiyorum. İlk boşluğa batıyorum, sık iğne yapıyorum. 3 zincir, diğerine 3 tane zincir, bir sonrakine 4 zincir çekip sık iğneye fıstığımı örüyorum. Kapattım. 4 zincir, tekrar aynı sık iğnenin içine ikinci fıstığımı yapıyorum. Dört tane zincir çekip kenardaki su taşını öreceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir tane çilek modeli, 2 tane fıstık vardı. Şimdi 3 fıstık, 2 tane çilek oldu. Daha sonra 3 tane çilek, 4 fıstık olacak ve bu şekilde model ilerlemeye devam edecek. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle tekrar büyük modeli göstereyim. Şu şekilde birazcık yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi bir fıstıkken 2 fıstık, 1 çilek oldu. 3 fıstık, 2 çilek oldu. 4 tane fıstık, 3 çilek oldu ve bu şekilde dilediğiniz boyuta gelene kadar şalınızı örüp bitirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.